Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün fırınsız, ocaksız hemen yapabileceğiniz nefis bir yaz pastası tarifim var. Hem de vişneli. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize 1 su bardağı donmuş vişneyi, yani çekirdeksiz ve donmuş, tavamıza alarak başlayalım. 1 yemek kaşığı şeker ilave edip güzelce kaynatıyoruz. Buradaki amacımız vişne biraz aromasını yaysın, biraz pırıl bir hale gelsin ve biraz suyunu çeksin. 5 dakika kaynattım. Bakın şöyle tamamen suyunu çekti. Güzel bir soslu bir kıvama geldi. Bu istediğimiz kıvamdır. Soğuması için bir kaseye boşaltıyorum. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım, videonun ilerleyen kısmında farklı meyvelerle nasıl yapabilirsiniz onu da anlatacağım. Ben şu anda sadece vişneyi 1 yemek kaşığı şekerle pişirip kaseye boşalttım. Kremamız için gerekli malzemeler: 350 gram krem peynir, taze peynir, labne de olur, hiç fark etmez. 2 yemek kaşığı dolusu pudra şekeri, gram olarak da açıklama bölümüne yazacağım. 1 tatlı kaşığı vanilya şekeri, kendim yaptığım için 1 paket ekleyebilirsiniz. Ve 1 pakette kremamızı ekleyelim. Bütün bu malzemelerimizi mikserimizin orta devrinde güzelce karıştırıyoruz. Yani yapımı da son derece pratik ve çok lezzetli oluyor, belirtmek isterim. Siz karıştırdıkça kremanız çok köpüksü, harika bir kıvam alacak. Bakın sevgili arkadaşlarım, hiç korkmayın. Krema sertleştirici, sıkılaştırıcı veya jelatin hiçbir şey kullanmayacağız. Mikserle orta devirde 3 dakika 4 dakika karıştırın. İstediğimiz kıvama geldi. Böyle pürüzsüz, kaymak gibi köpük köpük bir kıvamı var. Kremamızı hazırladık. Kenara da biliyorsunuz vişneleri pişirip hazırlamıştık soğuması için. O da kenarda hazır. Tarifimiz için istediğiniz bir kalıbı kullanabilirsiniz. Benim elimde hani böyle bir borcam olur, fırın kabı olur, kase olur, hiç fark etmez. Ben böyle yuvarlak bir kaseyle tarifimi yapacağım. Ayrı bir kasenin içine kedi dili bisküvilerimizi batırmak için 1,5 su bardağı sütümüzü alalım. İçine de 1 yemek kaşığı dolusu kahvemizi ekleyelim. Ben kahveli yapıyorum. Siz portakal suyuna da batırabilirsiniz. Veya kahve sevmiyorsanız sadece süte batırıp dizebilirsiniz. Kahveli sütümüz de hazır. Bu arada bir şey belirtmek istiyorum. Birçok tiramisu tariflerimin altına yazıyorsunuz. Bir aroma var, o nedir Selva Hanım? Bilemiyorum, elimdeki kapsülü görüyor musunuz? Yurt dışında çok bilindik bir şeydir ama Türkiye'de sanırım yok, ama olabilir. Böyle kapsüllerin içinde bitter mandel aroma var. Yani acı badem aroması. Bundan birkaç damla eklerseniz o işte pastanelerde satılan o aromayı yakalamış oluyorsunuz. Bunu da bu tarifimde belirtmek istedim. Eklemek zorunda değilsiniz ama çok soru olduğu için onun püf noktasını da araya sıkıştırmak istedim. Kedi dili bisküvimiz kullanacağınız ölçünüze göre değişebilir. Ben de 200 gram bisküvi yeterli oldu. Şimdi sevgili arkadaşlarım, tabağımızın alt tabanına kedi dili bisküvilerimizi güzelce kahveye batırarak dizelim. Şekerli tarafı alt tabana bakacak şekilde. Bu arada hemen belirteyim, ben bu tarifime başladım. Kremayı hazırladım. Baktım kedi dili bisküvim çok az kalmış. Hemen sipariş verdim. Eve geldi ama eve gelen çok farklı bir bisküviydi. Bir türlü sütü çekmiyordu. Biraz sıkıntı yaşadım. Biraz sonra tarifin ilerisinde tekrar konuya değineceğim. Tabanı komple bir kat kedi dili bisküviyle kapatalım. Kremamızın 1/3 1'i kadarını boşluk kalmayacak şekilde güzelce her tarafına yayıyoruz. Yani biraz şöyle basın ki kedi dilinin arasında da boşluk kalmasın. Biliyorsunuz en başta vişnelerimizi pişirip hazırlamıştık. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu aşamada ben vişne kullanıyorum. Ama siz diyorsanız ki çok meyve var. Taze çilekleri bu aşamada yerleştirebilirsiniz. Taze şeftaliyi soyup yerleştirebilirsiniz. Taze başka hangi meyveleri tavsiye ederim? Ahududu çok güzel olur. Böğürtlen çok güzel olur. Taze şekilde alın, yerleştirin. Ben bugün buzluk vişnesiyle çalışıyorum. Bunu da belirteyim. İşiniz kolaylaşsın. Damak zevkinize göre muz da olur. Onu da hemen belirtiyorum. Vişneyi de mümkün mertebe her tarafına yaydım. Daha sonra bir kat daha kremamızdan
vişnelerin üzerini şöyle hafif kapatacak şekilde sürelim. Çok güzel, çok hafif, bir de yapımı çok kolay bir pasta sevgili arkadaşlarım. Hatta lütfen bu tarz pastaları akşamdan yapın, ertesi gün servis edin soğuk soğuk. Böyle biraz dondurma kıvamında şahane oluyor tek kelimeyle. Şimdi tekrar ikinci bir kat daha kedi dili bisküviyi üzerine diziyorum. Bu arada yanımdaki süt, kedi diliyi ben 4-5 tur attım. Çünkü sütü zor çektiği için, siz normal klasik kedi dili kullanacağınız için 2 tur atıp dizmeniz yeterli. Kalan tüm kremayı da komple boşaltıyorum. Yine yüzeyini pürüzsüz olacak şekilde bir spatula ile yayarak bitiriyorum. Yani pastayı yapıp dizmeniz, bitirmeniz 20 dakikanızı alır. Çok da pratik bir pastadır. Hemen bir peçeteyle, buraları ben de yapıyorum. Siz bazen diyorsunuz çok temiz çalışıyorsunuz. Buraları işte atlıyorum aslında ama bir peçeteyle kenarını güzelce aldım. Ve kakao serperken tabii ki bende de tezgaha kakaolar dökülüyor. Onu da sonradan siliyorum. Üzerine de tüm her tarafı kapanacak şekilde kakaoyu serptim. Tezgahı da sildim ve pastamız bitti. Şimdi sevgili arkadaşlarım üzerini kapatıyorum. Bir gece güzelce aromalar, bisküvi yumuşasın, çekilsin diye bekletiyorum. Ve ertesi gün sunum için hazır. Sizlere bir şöyle gösterip büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Ve sevgili arkadaşlarım bugün sizlere fırınsız, ocaksız, son derece pratik ve çok hafif harika bir yaz pastası hazırladım. Şöyle bir gösterdim, hemen doku testine geçiyorum. Yani böyle bir güzellik olamaz. Vişnenin kremaya uyumu, pastanın hafifliği, hatta sevgili arkadaşlarım bunu kelepçeli kalıpta yapın, dilim dilim keserek servis edebilirsiniz. Kremanın sabitliğini görüyorsunuz. Az önce de belirttiğim gibi bir krema sertleştirici kullanmadık, jelatin kullanmadık ama harika bir kıvamda pastamız hazır. Çok lezzetli oldu. Keşke her zaman diyorum doku testlerinde size tadını da tattırabilsem diye. Bu arada sevgili arkadaşlarım biraz uzak kaldım. Bunun sebebi 2 haftadır kızım, torunlarım, damadım bendeydi. Onları şimdi yolladım. Tekrar sizlerle olmaktan çok mutluyum. Tariflerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.